Merhaba. Biliyor musunuz? Sürekli oyuna getirip kandırıyor. Göz açıp kapamak kadar bir süre gaflet bassa, akabinde bakıyoruz oyuna gelmişiz. Oyunu yuttuktan sonra da uyanabilirsen. Allem ediyor, kallem ediyor, sürekli oyuna getirip saptırıyor. Nihayet öyle bir noktaya geliyoruz ki artık bir düşünüyoruz, dönüşü olmayan noktadayız. Oysa atasözü meşhur. Zararın neresinden dönülse kârdır. Kandıran kim mi? Kâh insanın baş düşmanı, kâh da vehmimiz. Biri dışarıda, diğeri içeride. Dışarıdakinin derdi belli. İnsanın kendisinden üstün vasıflarla varoluşunu hazmedemiyor. Eşrefi mahluk olan insanı hayvaniyet derekesinde yaşatmak istiyor. Bunun için de görünmezliğinin ve yapısının getirisi olan her silahı kullanıyor. İçerideki ise bilgisizliğimizi veya anlayışsızlığımızı, kendimizi ve özümüzü inkar edişimizi kullanarak bizi cezalandırıyor. Biri dışarı çekiyor, diğeri içeri gömüyor. Peki nasıl kurtaracağız kendimizi bu beladan? Türlü oyunlarla, kapana kısılan hayvan gibi toprak altını boylamaktan. El cevap. Eûzü okumak suretiyle. Yahu her gün belki 100 kere Eûzü çekiyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Bu ne beladır ki Eûzü çekmek kâr etmiyor. Etmez dostum, etmez. Eûzü çekmek boştur. Hiç kâr etmez bu belaya. Sen tıpkı bir ses kayıt cihazının tekrarlaması gibi ezberlemiş olduğun kelimeyi tekrar ediyorsun. Buna da çekmek demişsin. Ömür boyu çekersin elbet daha. İlk olarak aramızda yaşayan görünmez varlıkların varlığına iman etmek ve onların kendilerine özgü bir şekilde insan beyinlerine çeşitli impulslar yollayarak düşünceleri etkileyebildiğini fark etmek gerekir. Allah Resulü ve son nebisinin bildirdiği her şey insanın bir sistem gerçeğini fark edip işleyiş mekanizmasını anlayıp ona göre kendini koruması, takva ve de kendi hakikatini tanıması içindir. Allah Resulü ikra yani okumuştur ve bizim de okuyanlardan olmamızı istemektedir. Yani ikranın manasının bizde de açığa çıkmasını istemektedir. Bu nedenle de bizim takva sahiplerinden yani korunanlardan olmamız için okumamız yani ikranın manasının bizde açığa çıkması zorunludur. Çekmemiz değil. Hatta kesinlikle çekmekten uzak durmamız gerekmektedir. Allah Resulü okunasıdır. Sünnetullah okunasıdır. Eûzü okunasıdır. Besmele okunasıdır. Kur'an okunasıdır. Hal böyleyse eûzü çekmek yerine eûzü okumak gerekir. Eûzü okumak ne demektir? Eûzü çekmek adet üzere, şartlanma üzere bir şeylerden koruyacağı fikriyle Euzubillahimineşşeytanirracim demek. Veya Estağfiruzubillahimineşşeytanirracim demek. Veya Euzubillahissemi'l-alim-mineşşeytanirracim demek. Aklına düştükçe de bunu tekrar etmek. Eûzü okumak ise Eûzü sığınırım anlamındadır. Billahi varlığımı oluşturan ismi Allah olanın kuvvet ve kudretine anlamındadır. Mineşşeytanirracim taşlanarak yani kendisine acı veren bir olayla kendi hakikatinden uzaklaştırılmış olan, kandırıp
saptırıcıdan demek. Tek bir cümleye dönüştürelim şimdi bakın bu anlamı. Kendisinin fevkinde bir kapasiteyle yaratılmış bulunmam sebebiyle hakikatinden uzak düşmüş olan varlığın intikam amaçlı beni kandırıp saptırıcı davranışlarından ismi Allah olanın varlığımdaki zati sıfat ve esmasının kuvvelerine sığınırım diyebilmek ve bunu hissedebilmek. İşte Auzu okuyabilmek için önce bu anlamı kavramak gerekir kanaatimizce. Bu da işin ikinci basamağı. Bu idrak oluştuktan sonra şimdi geldik işin önemli olan üçüncü yanına. Görünmez varlıkların, şeytani özellikli varlıkların nasıl kandırıp saptırma işlemi yaptıklarına. Burada onların şimdi size ana felsefesini açıklamaya çalışacağım. Tek tek örnek vermek olayları yerine. İblisten bu yana şeytaniyet vasıflı tüm görünmez varlıkların ana amaçları insanların halife ve eşrefi mahluk özelliklerinden uzaklaşarak tamamen hayvan gibi yaşamalarını sağlamaktır. Böylece insanın yaratılışı aşamasındaki o topraktan meydana gelmiş bir hayvandır yeryüzünde, ancak kan döküp fesat çıkaran bir insansı türüdür savını doğrulatmak isterler. Bunun için de temel prensipleri insanı dışa yönelterek, dışarıya, ötelere yönelterek içsel kuvvelerini fark etmekten ve onları kullanmaktan mahrum bırakmaktır. İnsana daima kendisini beden kabul ettiren fikirler ilham ederler. Sürekli etrafla uğraştırırlar. Bu yolda ego, benlik besleyici düşünceler ve eylemler hatıra getirirler. Dışarıda, ötelerde, uzayda bir tanrı tasavvuru oluşturup ona tapındırtırlar. Olmayan bu tanrıya dayalı varsayımlar kabul ettirip sonra da bu varsayımların boş çıktığını yaşattırarak ta ki Allah adını taktıkları tanrıyı inkara kadar sürüklerler aklı kıtları. Bütün amaçları insanın hakikatine, özüne, kendindeki ilahi kuvvelere, varlığını meydana getiren ismi Allah olanın esmasının kuvvelerinden mahrum kalmayı temin etmektir. Kazara tasavvufa girmiş olanları da mülhime nefs bilincinin girdabında boğmak onlar için en geçerli ve kolay yoldur. Çekmek ötedeki birine yönelmektir. Adet, şartlanma, ezber veya taklit yüzünden. Okumak ise geçerli olan sistemi, sünnetullahı algılayıp kavrayarak bunun gereği olan düşünce ve davranışı ortaya koymaktır. İşte bu kavrayış ve gereğini yerine getirmenin adı Kur'an'da ikra, dilimizde okumaktır. Şimdi bir kişi fark ederse ki bilincinde açığa çıkan bir fikir kendisini bir dış tanrıya veya objeye yönlendiriyor, ona bağımlı hale getiriyor, kendindekini değerlendirmek yerine, işte bu noktada sapma tehlikesiyle yüz yüzedir demektir. Buna karşılık Euzu billah uyarısı da, Estaizu billah ayetinin uyarısı da insanı özündeki ismi Allah olana yönlendirmek için bildirilmiştir. Kişi eğer bu uyarıları okuyabilirse görünmez varlıkların onu dış dünyası derinliklerinde kaybettirme çabalarından kurtarabilir kendini ve ilahi hakikatındaki kuvvelere sığınarak. Okuyamazsa bu iki uyarıyı bu defa dış dünyasının bir objesi ve oyuncağı olarak
bedensellik denizinin dalgaları arasında bir oraya bir buraya savrularak ölümü bekler. Hakikatindeki ilahi kuvvelere sığınmak nedir? Nasıl olur? Sorusunun cevabına gelince. İşte kul euzüler. Kul, fark et, algıla, kavra, hisset ve sonunda da dillendir ki euzü bi rabbil felak, bilincimin algılayamadığı karanlıkları yarıp beni aydınlığa çıkaran varlığımdaki Rabbani kuvveye sığınırım. Min şerri ma halak, yaratılmışların şerrinden ve min şerri gasikin iza vekab, basan karanlık dolayısıyla algılayamadıklarımın şerrinden ve min şerrin neffasati fil ukad, beyin dalgalarıyla iplikteki düğümlere hükmederek, onlara yönlendirerek büyü oluşturanların şerrinden ve min şerri hasidin iza hased, haset eden kem nazar sahiplerinin hasetlerinden. Eûzü bi rabbin nas, sığınırım tüm insanların Rabbine ki o varlığımın hakikatıdır. Melikin nas, tüm insanların hükmedicisine. İlahin nas, tüm insanların hakikatında yer alan ilahiyet boyutuna. Min şerril vesvasil hannas, en fark edilmez şekilde bilincimde vesvese oluşturanın şerrinden. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nas, ki o insanların sadrında, şuurunda, hakikatları hakkında vesvese oluşturur. Minel cinneti ven nas, görünmeyen varlıklardan da olabilir, insanlardan da olabilir bunu oluşturanlar. Burada anlayabildiğimiz yönüyle ve kadarıyla bir çeviri yaptık korunma surelerine, konuyu açıklık getirmek için. Şimdi bunu topluca ele alalım. Önce Felak suresi. Varlığımı oluşturan rububiyet mertebesindeki esma kuvvetlerinin yarıp açığa çıkarma özelliğine sığınırım. Bana karanlıkta kalan hususlardan, algılayamadıklarımdan, üflemeyi oluşturan beyin dalgalarıyla bana büyü yapmak isteyenlerden ve üzerimdeki nimetlere haset eden kem nazarlardan. Tam bir zerre küllün aynasıdır, açıklama ve uygulaması mevcuttur Nas suresinde. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Uyarısını hatırlayalım. Birinde tasarrufla 1 milyarda tasarruf aynı şeydir. Şöyle ki, insanların hakikatını meydana getiren varlığımdaki B harfinin işaret ettiği rububiyet boyutuna sığınırım. Ki kendimdeki bu sığınma aynı zamanda otomatik olarak tüm insanlarda oluşmaktadır o boyut itibariyle. Aynı zamanda melikiyet mertebesine sığınırım ki tüm bilinçlerde hükmedendir o her an. Ve dahi insanları kendi sıfat ve esmasıyla yaratana, ilaha sığınırım. İnsanın şuurunda en sinsi vesveseler uyandıranın şerrinden. Ki o vesveseler yüzünden insan derunundaki hakkı inkar edip kendini et kemikten ibaret bir insansı gibi kabul edip hayvani istek ve arzularını tatmin için yaşamak durumunda hisseder. Evet. Bu yorum ve açıklamalar üzerinde biraz tefekkür edelim bakalım. Açıklamaya çalıştığımız şeyler acaba fark edilebilecek mi? Kesin gerçek şu ki illa bir izni. Eğer sizin rububiyet terkibiniz, eğer sizin esma terkibiniz, eğer sizin fıtratınız el veriyorsa
Mutlaka bu dediklerimiz sizde bir açılım sağlayacak, bunu anlayacak ve Kur'an'ı okumak için elinizden geleni yapacaksınız. Zira gerek yanlış bilgi, yetersiz bilgi, gerekse dış varlıkların verdikleri yanlış, saptırıcı fikirler insanı hiç aklına gelmeyeceği bataklara sürükler. İşte bu batakların bir tanesini biz mülhime nefs girdabı diye tarif ediyoruz. İnsan hiçbir şey bilmezken bir gün kendi varlığının hakkın varlığı olduğunu anlayıp idrak ederse burada çok büyük bir girdapla karşı karşıya kalır. Bu enel hak girdabıdır. Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kâh inerim yeryüzüne seyreder alem beni diye varlığındaki hakkı dillendirenlerin bir kısmı veya bunları taklit yoluyla öğrenenlerin bir kısmı bu mülhime girdabında namazı, orucu, abdesti, kısacası yapılması gereken bütün fiilleri terk edip ben hakkım, benim bunlara ihtiyacım yok, ben varlığımın hak olduğunu bildim, artık benim namaza, abdeste, oruca, duaya, zikire, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyerek bedenselliğin göbeğine düşer ve burada boğulur giderler. Helak olurlar. Niçin? Sen bunu bilmeden evvel de hak idin. Sen bu gerçeği fark etmeden evvel de aynıydın. Bu gerçeği fark etmen sende hiçbir şey değiştirmedi. Eğer sen bugün elini ateşe soktuğunda yanıyorsan, bunu bilsen de gene yanarsın. Allah'ın her boyut için koyduğu kanunlar ve kurallar vardır. Senin varlığın da haktır, odun da haktır, sehpa da haktır. Ateşe girdiği zaman yanar. Sünnetullah sana bildirilmiştir ki bu gerçeğe rağmen içinde bulunduğun boyutun hakkını veresin. Eğer veremezsen, eğer bu belli çalışmaları yaparak ruhuna belli kuvveleri yükleyemezsen, bugün dünya üzerinde bir takım varlıkların elinde oyuncak olduğun gibi gelecekte de ebediyen onların elinde oyuncak ve onlara yem olursun. Hakikat bilgisi ayrı şeydir. O şuur boyutunda onu hissedip yaşamak ayrı şeydir. Bedenin hakkını ayrı vermek ayrı şeydir. Nasıl ki yemek, içmek bedeninin doğal gereği ise senin varlığının, hakikatinin hak olduğunu bilmen bu gereği ortadan kaldırmıyorsa, aynı şekilde ruhunun gereği olan namazın, orucun, abdestin, zikirin ve diğer ibadetlerin getirisi de aynı şekilde zorunludur senin için. Hangi mertebede, hangi bilinçte, hangi şuurda, hangi anlayışta olursan ol. Bu değişmez. İşte bu da şeytanın veya yanlış, yetersiz bilginin en önemli insanı saptırma noktasıdır. Bu sebepten dolayıdır ki ilmimizi sürekli geliştirelim, gerçekleri fark edelim, yüzeysel konuları tekrar ederek olaya yaklaşmak yerine anlatılanların neye işaret ettiğini çok iyi değerlendirelim. Hoşça kalın.